Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da bir önceki videoda yükseltmelerden almış olduğumuz Rezvani'nin motorunu deneyip diğer yükseltmeleri toplayacağım. Özelleştir diyorum hemen motor. Evet 5.8'miş 6.2 litrelik bir motor. Küçük araç sınırlarına daha da zorlayan bu motor bir miktar yakıt verimliliği pahasına gelişmiş güç çıkışı, dayanıklılık ve hızlanma sunar diyor. Güç ağırlık dengesi A olarak gözüküyor. Bir önceki 5.8 litre olan motor A eksi. Yani daha iyi gösteriyor. Bakalım 6.2 litrelik motoru kullanalım. Diğer yükseltmelere gidelim. Bakalım nasıl bir değişiklik olmuş araçta. Güçlenmiş mi? Garajdan çıkıyorum. Tabi garaja tekrar gelmek zorunda kaldık kullanmak için. Hemen en sona gidip yükseltme diyorum. Son yükseltmemiz var burada. Garajda buradayız. Şöyle yapalım. Burası kapalıydı. Şu aradan gideceğiz. Yine altından geçip şu aradan gidip soldan yükseltmemize ulaşacağız ya da aşağıdan gidebiliriz. Aşağıdaki yol açık mı? Bakıyorum hemen. Bazı yollar kapalı oluyor çünkü. Evet, görünen okey, herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Şurası herhalde sadece kar düşmüş. Evet, sadece kar düşmüş. Alt yoldan gideyim bu defa. Farklı bir rota izleyelim. Hemen yeni rotamı oluşturuyorum. Yani şuradan. Doğru. Şu anda. Buradan karşıya geçmemiz problem olur mu? Deneyeceğiz. Böyle gölün kenarından yukarı doğru çıkıyorum. Anda bayağı yolumuz var. Haritanın neredeyse bir ucundan diğer ucuna gideceğiz. Evet, motorun sesi değişmiş. Bakalım güçte bir değişiklik var mı? Şu an AVD kapalı. Yanlış yöne gittik. Kayıyor yine. AVD'yi açalım burada. Buzda bayağı zorlandı. Lastikler yeri tutmuyor.
Burası da su değilmiş zaten, burası da bozulmuş. Otomatik vitesi alıyorum bakalım. Evet, yeni motor daha hızlı ve daha güçlü. Kesinlikle. Yeter ki lastikler yeri tutsun. Bayağı hızlı ilerliyor. Zorlamayalım. Düşük artıda. Yoluma devam ediyorum. Rezvane'nin sevdiğim yanlarından biri de çok sağında, arkasında ve solunda ışıklandırmanın olması. Yani şu ışıklandırma sağınızı, solunuzu, arkanızı da görebilmeyi sağlıyor. Aslında SnowRunner'da hani sadece şu şekilde farı açıp kapatmak yerine opsiyonel istediğiniz lambayı açıp kapatsanız çok daha iyi olurdu. Yani sadece farlar ya da kısa uzun farlar, kısa uzun farlar da olabilirdi aslında. Kısa uzun farları açma, arka stopları açma, bunun gibi. Hemen yakıt alalım. Kısa uzun farları açma, arka stopları ya da bu üstünde ekstradan alınan şu üstteki tavandaki arka yanlardaki ledleri açmak için ayrı opsiyonlar olsaydı çok güzel olurdu. Yani sadece şu açmak kapatmak güzel bir şey değil aslında. Çoğu aracın şu arka ve yanlardaki aydınlatması bile yok. Yani sadece önünüz aydınlanıyor. Sadece geri vitese taktığınızda hafif bir ışık şöyle arkaya yansıyor. Başka bir aydınlatması olmuyor. Ama çoğu araçta opsiyon olarak takılabilseydi keşke ve istediğinizi açıp kapatabilseydiniz çok daha güzel olurdu. Belki bir sonraki oyuna bu özelliği de getirirler. Aslında eksik olan birçok şey var. Sadece bu aydınlatma değil. Quick Winch'i düzeltebilirler. Expeditions biliyorsunuz bunun devamı olarak söylenen, aslında devamı olmayan oyun var. Expeditions ismini bile söyleyemiyorum. Çok garip. Yani SnowRunner gibi ama hiçbir görevi yapmıyorsunuz. Yani böyle free takılıyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz. Bunun gibi bir oyun. Grafikleri tamamıyla aynı. Yani kullanmış olduğum motor grafik kalitesi aynı. Sadece oyunun özelliklerini değiştirmişler. Yani SnowRunner oynayan biri için boş bir oyun aslında. Hani zaten onu oynayacağınızda SnowRunner oynayın. Daha fazla keyif alırsınız. Onunla yapmışlar. Quick Winch olayını çözmüşler. Mesela ben şuradan Quick Winch attığımda en yakındaki
baktığınız noktadaki en yakın bağlama noktasına atıyor. Yani şöyle baktığımda görünen en yakın nokta bu. Sağa baktığımda görünen en yakın nokta bu. Ama belki şöyle söyleyeyim. Şuraya tıkladığınızda ben belki oraya değil de şuradaki ağaca atmak istiyorum. Mesela buradaki ağaca izin vermiyor. Şu an mesafe dışında ama şöyle biraz daha yakınlık olsun diye birkaç ağaçın olduğu yere gideyim. Şöyle. Mesela burada şu ağaca mı atacak, bu ağaca mı? Tabii ki en yakın ağaca atıyor. Hemen deneyelim Quick Winch'i. Tamam. Şuraya bakıyorum. Diğer ağaca bakıyorum. Buraya attı. Bir arkasındaki ağaca atmaya çalışıyorum. Atmıyor. Yani odak noktasını her ne kadar sağa kaydırsam da bir yandaki ağaca atıyor. Yani arkasındaki bağlama noktalarını kullanmıyor. Yani en yakın ağaca atmış oluyor veya bağlama noktasına atmış oluyor. Çoğu zaman aslında en yakındakine değil de en uzaktakine atmaya çalışırız. Vinç gücünü tamamıyla kullanabilmek için vinci uzak noktaya atmak daha mantıklı. Tabi attığınız noktanın aracı olan açısı da önemli. Ben genelde en uzak noktaya atarım. Çünkü vincin çekme süresi uzuyor. Vinç sizi daha rahat çekebiliyor. Uzak noktalardan çok daha rahat çekiyor sizi. O yüzden bu Quick Winch'i biraz kalibre etmeleri daha güzel olur. Aslında birçok eksiklik var. Onu da yolda giderken söylemiş olayım. Ağırlık. Aracın ağırlığını veya almış olduğunuz bütün ağırlığını gösteren bir gösterge yok. Yani aracın kendi ağırlığını ve bagajındaki, dorsesindeki her neyse remorkundaki ağırlığını gösteren bir gösterge olsa da çok daha güzel ve opsiyonel bir durum olacaktı. Yani siz arkada çektiğiniz yüke göre mesela büyük kamyonla değil de küçük kamyonla çekebiliyorken belki büyük kamyonla çekmişsinizdir. Onun gibi yani ağırlığı bilip ona göre araç ve remork kullanmak çok daha mantıklı veya aracın opsiyonel motorlarını, şanzımanını kullanmak çok daha mantıklı. Belki ağır bir yük çekerken aracınızı modifiye edip yani daha büyük bir motor takıp öyle çekmek isteyebilirsiniz. Yani bu ağırlığı gösteren bir işaret, bir pusula olsaydı çok daha güzel olacaktı. Bir de tartışılan başka bir konu var, hız göstergesi. Bir kısım oynayan insanlar sormuş neden hız göstergesi yok, neden daha doğrusu minimap yok diye. Herkes tepki göstermiş. Oynayanların çoğu da tepki göstermişti. Aslında hız göstergesine değil ama minimap'e çok tepki göstermişlerdi. Bu GTA değil. Eğer minimap istiyorsan git GTA 5 oyna olarak tepki göstermişlerdi. Yani minimap zaten tuşa bastığınızda bütün haritayı görebiliyorsunuz. Sadece bu kavşak noktalarında ki yol ayrımlarını göstermek için aslında bir minimap eklenebilir. Yani detaylı bir harita değil. Sadece basit bir harita eklenebilir. Bu benim görüşüm tabii. Herkesin farklı görüşü var. Yani buna karşı çıkanlar da var. Kardeşim bu keşfetme üzerine dayalı bir oyun. Zaten haritaya bakarak gidersen hiçbir yeri keşfedemezsin olarak tepki gösteriyorlar. O şekilde. Ben de keşfetmek için değil de hani rota çizsem bile yanlış sapma noktalarından girmemek için küçük bir mini map daha yakışır diye düşünüyorum. Hatta hız göstergesi, yani kaçla gittiğinizi, kaç kilometre bölü saat hızla gittiğinizi gösteren bir gösterge de fena olmaz. Veya bunları opsiyon olarak yapabilirsiniz. Yani mesela zor oyunda hız göstergesini veya ağırlık göstergesini çıkartabilirsiniz. Kolay oyunlarda sade gözükebilir veya
kullanıcı istediği zaman açıp kapatılabileceği bir göstergede olabilir. Yani yeni oyunda aslında yeni SnowRunner oyununda yapılacak bir sürü şey var. Sadece bu değil. Hani şöyle kamyon düştüğü zaman bayağı bir hasar alıyor. Ama o hasar görünüş olarak yani animasyon olarak çok yansımıyor. Sadece kaportada ezilmeler vesaire oluyor. Onun yerine hani daha takla bile atsa çok ezilmeden durumlarda bile hani araç aslında şey olarak mekanik olarak hurdaya çıktığı için yani tamir edilmesi gerekiyorken kaportada hemen hemen hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Aslında kaportaya da daha fazla hasar ekleyip bu hasarın da hani yakıt deposunda, motorda, şanzımanda olduğu gibi bir göstergeyle gösterilmesi bence çok daha güzel olur. Ve hasarları daha gerçekçi yapmaları gerekiyor tabi. Böyle ufak sıyrıklar, minik ezikler dışında çok büyük kazalarda bile aracın dış kaportası çok hasar almıyor. Bunu da şuna yoruyorlar yani sonuçta büyük markaların arabaları, büyük markalarla çalışıyorlar. Kimse aracının hasarlı bir şekilde gözükmesini istemiyor. Bu yüzden de oyunculara böyle bir, daha doğrusu oyunu yapan firmalara böyle bir şart koşuyorlar. Hani fazla ezilmesin bizim arabamız. Ona göre kullanımını yani aracı birebir ismiyle aynı kullanımına izin veriyorlar. Bence yanlış. Yani bütün arabaların direnci farklı değil. Kaporta büyüklüğü, kalınlığı aynı değil. Ama yine de firmalar böyle aracı hasarlı yaptıkları zaman hani aracın hasarlı görüntüsünden çekiniyorlar. Aslında bunda çekinilecek bir şey yok. Yani sonuçta bu bir oyun ve siz takla attığınızda illaki arabanın bir yerleri ezilecektir veya bir yeri vurduğunuzda illaki bir yerleri hasar görecektir. Bunu da çözmeleri SnowRunner açısından çok iyi olur. Aslında bir sürü yapılabilecek bir yenilikler var. Bu sadece şu an aklıma gelenler. Bunun yanında hani Expeditions dediğim gibi ismini bile söyleyemiyorum. Onda şöyle bir şey var yani sadece lastiklerin büyüklüğünü vesaire ayarlamak değil de şu görmüş olduğunuz dingil mesafesini de ayarlayabilirsiniz aslında süspansiyondan. Yani tekerler daha dış kısımda oluyor. Tekerler daha dış kısımda olduğu için yayvan bir şekilde olduğu için araç çok daha rahat devrilmeden gidebiliyor. Yani devrilmeleri en aza indirgiyor. Dingil uzunluğunun fazla olması. Bence böyle bir ek özellik daha ekleyebilirler. Yani süspansiyonu birkaç çeşit ya da dediğim gibi şeyleri birkaç çeşit yapabilirler. Bir sürü eksiklik var. Oynayan arkadaşlar da zaten eksikliğini hissetmiştir. Hani bu oyun kötü demiyorum. Sadece bunlar yapılırsa belki yeni bir SnowRunner oyunu olabilir. Yani yeni SnowRunner oyunu zaten bu oyun çok iyi. Yeni SnowRunner oyunu çok büyük ses getirebilir. Zaten fizikler, grafikler mükemmel. Sesler başlı başına güzel zaten. Ama benim tahminim birkaç küçük değişiklikle hani arazi yapısı, arazinin dokusu aynı olsa bile bunları yapmak çok mantıklı. İyi yol alıyoruz yani bir problemimiz yok.
Şuradan sudan gideceğiz, yani içeriye dönmeye gerek yok. Bir sonraki videoda Dakar Desert Rally var. Biliyorsunuz Epic Store, Epic Games ücretsiz olarak vermişti. Onu da bir denemek istiyorum. Ama şimdi açmayacağım. İlk sizle birlikte açıp sizle birlikte denemek istiyorum. Yani oyunu sizle birlikte keşfetmek istiyorum. Bir sonraki videomu da inşallah bunun üzerine yapacağım. Oyun güzel bir şeye benziyor. Bedava verilen bence en iyi oyunlardan biri. Evet. Yükseltme arkadaymış, tabi biz geçmişiz. Şöyle deriden geri gidelim. Karın içine girmeyeceğim. Yükseltmenin yanından geçip gidiyoruz. Helal be. Çok güzel. Bakalım, inşallah kullanmış olduğunuz arabalardan birinin parçasıdır. Kilitlenebilir diferansiyel. Neymiş? Kilitsiz daha büyük ölçü çekici hava sağlayan kilidi diferansiyel engel var. Geçişi kolaylaştırır. Hangi kamyonlar içinmiş? Hummer için. Hummer'ı daha almadık. İnşallah en yakın zamanda Hummer'ı da kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi bütün yükseltmeleri aldım. Hatta sondan ikinci yükseltmeler Rezvani'nin motoruydu. Farklı bir motor. Bu motoru da kullanmış olduk ve son yükseltmeyi de toplamış olduk. Yükseltmeleri böylece bitirdik. Bir sonraki videoda SnowRunner'ın bir sonraki videosunda daha doğrusu yavaş yavaş görevlere başlayacağım. Görevleri öncelikle demiş olduğum gibi bu köprüler, kesilen yollar önceliğim olacak. Yani bu şekilde önce bu görevleri tamamlayacağım. Yol açıldıktan sonra diğer görevleri peyderpey tamamlamaya çalışacağım. Yorumlarınızı, önerilerinizi, şikayetlerinizi veya görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Bazı arkadaşlar sağ olsunlar, geri bildirimleri hiç eksik etmiyorlar. Siz de destek olmak için videolara beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Altında yorumlar kısmında görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.